Hani sizleri biraz daha dağı gezdireyim. Şu an hava -6'larda dostlar. Hava o kadar soğudu ki şapka takmak zorunda kaldım. Biraz da Şerpalardan bahsetmek istiyorum. Ne dersiniz? Yani Şerpa diyorum ama dağın insanı demem daha doğru olur. Şu an bu patikada yürürken farkında olmadan sürekli yere bakıyorum dikkat ederseniz. Bu yorgunluktan değil. Bunun adı Şerpalara göre saygı. Çünkü bu dağlar buradaki yaşayan insanlar için bir hedef değil. Korkulacak bir şey değil. Bu dağ onlar için yaşayan bir varlık. Bizler Everest diyoruz. Buranın gerçek adı Jamalokla. Yani dünyanın ana tanrıçası. Şerpalar için bu da bir zirve değil arkadaşlar. Onlar için bir anne. Şerpalar sanıldığı gibi sadece rehber ya da taşıyıcı değil. Onlar bu coğrafyanın yerli halkı. Kökleri yıl öncesine Tibet platolarına yükseliyor. Zamanında daha alçak bölgelerden buralara göç etmişler. Soğuk, rüzgar, yükseklik hepsiyle beraber yaşamaya alışmışlar. Vücutları bu dağda yaşamaya uyum sağlamış. Akciğerleri daha verimli çalışıyor. Kırmızı kan hücreleri oksijeni daha iyi taşıyor. Ama bu onların insanüstü olduğu anlamına gelmiyor tabii. Bu onların bu dağa ait olduğu anlamına geliyor. Dostlar, Şerpalar dağa çıkmadan önce dua edermiş. Yolda, bir taşın başında, bir manastırda ve bazen sessizce. Çünkü onlar şöyle düşünürmüş. Bu dağdan izin almadan geçilmez. Bazı günler hava aniden bozuyor ve Şerpalar diyor ki daha bugün konuşmak istemiyor. Ve o gün kimse yukarı çıkmıyormuş biliyor musunuz? Bizim hava şartı dediğimiz şey onlar için işaret. Şimdi Şerpa kültüründe doğa fethedilecek bir yer değil. Doğayla uyum esas onlar için. Zorlamak saygısızlık. Ve o yüzden Şerpalar için en büyük erdem hız değilmiş. Sabırmış. Ve birçok Şerpa Everest'in zirvesine onlarca kez çıkmış. Ama bunu anlatmıyorlarmış. Fotoğrafını asmıyorlarmış. Çünkü onlar için önemli olan geri dönebilmek. Ve onlar arasında bir söz varmış arkadaşlar. Dağ seni çağırmazsa sen o dağa çıkamazsın. Bakın şu taş yığınlarına bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar onların dua ettiği yerlerden bir tanesi. Ve onlar dua ettikçe rüzgar bile onların dualarına yardım ettiğine inanılıyormuş. Her adımda biz fark etmesek de dostlar bir inancın içinden geçiyoruz. Şerpa çocukları benim bu yürüdüğüm yerlerde büyüyor dostlar. Buradan okula gidiyorlar. Ve Şerpalar diyor ki o çocuklar buranın sorumluluğu altında. Benim gibi gelen yabancıları korumak, onlara rehberlik etmek Şerpaların görevi. Onlar için bu meslek değil bir yaşam biçimi. Tabii para kazanıyorlar bundan ama şunu bilin Everest'e çıkanların büyük bir kısmı o zirveye Şerpalar sayesinde çıkar. Ama emin olun zirve fotoğraflarında onlar yoktur. Onlar bu dağın sessiz kahramanlarıdır. Gölgede kalmanın ne demek olduğunu bilirler. Gölge bu dağın öğretisinde kötü bir yer değil. Şerpayla göz göze geldiğinizde bir namaste dediğinizde o kadar güzel gülüyorlar ki. Onların misafiri oluyoruz her zaman burada. Onların misafiriyiz. Haydi devam edelim. Biraz daha yükseğe çıkalım. Ve burada sadece yükselmiyoruz dostlar. Öğreniyoruz. Ve ben o kadar mutluyum ki buraya geldiğim için. Bu dağlarda kendimi bıraktığım için. Dinlendiğim için. Kendimi dinlediğim için. O kadar mutluyum ki. Umarım sizlere bu duyguyu verebiliyorumdur ama zannetmiyorum. Çıkalım mı biraz daha? Haydi bakalım çıkalım biraz daha. Neden ölüler geride bırakılıyormuş sence dostum? İnternette çoğu kez görmüşsündür. Ölülerin yanından zirveye doğru çıkan insanlar. Şimdi buraya kadar geldikten sonra insan ister istemez şunu soruyor. Peki burada ölenler ne oluyor? Gelin anlatayım. Dostlar yolun bir yerinde bazen patikanın kenarında bazen karın altında silüeti belirsiz iz görüyorsun. Tabi buralarda değil 8.000 metrelerde. Diyorlar ki Everest ölüm yüceltilmez. Ve en zor cümlelerden biri şu. Burada ölen insanların çoğu olduğu yerde kalır. Bu kulağa sert geliyor biliyorum ama bunun sebebi saygısızlık değil dostlar. Tam tersi. Bu dağın gerçekliği. 5.000 metrenin üzerinde insan bedeni artık bir yük değil. Ulaşılmaz bir sorumluluk. Bir
cenazeyi aşağı indirmek için bazen 8 veya 6 güçlü bir insan gerekir ve bazen daha fazlası. Ama o yükseklikte zaten herkes kendi hayatıyla sınırda yürüyor. Bir kişiyi kurtarmaya çalışırken 2 kişi daha hayatını kaybedebilir. Ve Everest'te kararlar duyguyla değil soğukkanlılıkla alınır. Ve bu yüzden bu dağda bir kural varmış. Bir kişinin hayatı başka hayatlar pahasına riske atılamaz. Bu kural acımasız değil. Bu kural dürüst bir kural. Ve şunu bilmek gerekiyor. Everest'te ölenlerin çoğu zirveye çıkarken değil, dönerken hayatını kaybediyor. Çünkü insan zirvede her şey bitti zannediyor. Ama dağ diyor ki henüz değil dostum. Yorgunluk, oksijen eksikliği, dikkat eksikliği. Sadece bir adım. Sadece bir adım. Ve bazen o adım geri gelmiyor. Ve dağda ölen insanlar genelde yalnız olmayan insanlar. Yanlarından geçen insanlar var, görenler var. Ama bazen yardım etmek, yardım edememek demektir. Bu yüzden Everest'te geçen en ağır cümle şudur. Geri dönmek zorundasın. Dostlar, ölüyü bu bir terk ediş değil. Bu hayatta kalmak demektir. Bazı bedenler zamanla karın altında kayboluyor. Bazıları yıllarca aynı yerde kalıp dağın bir parçası oluyorlarmış. Everest onları geri vermez diyorlar. Çünkü onlar artık bu dağın hafızasıymış. Burada ölüm bir son değil, sessiz bir anı gibi. Beni geçerken hatırla der. Acele etme, dönmeyi unutma. İşte dostlar, o bahsettiğim Şerpalar da o noktalardan geçerken konuşmuyorlarmış. Bazen dua ederlermiş. Bazen sadece başını eğermiş. Çünkü dostlar, bu dağ insanın sınırını gösterir. Kimseyi küçümsemez, kimseyi yüceltmez. Sadece şunu söylüyor. Herkes misafir, herkes geçici. Ve belki de Everest'in en büyük dersi budur. Hayatta kalmak her zaman devam etmek değildir. Bazen durmak, bazen geri dönmek, bazen vazgeçmek. Bazen vazgeçmek en cesur harekettir. Yarın biraz daha yürüyeceğiz. Yolumuz buradan gidiyor. Daha konuşmasını bitirmedi. Bizlere anlatacağı çok şey var. Yarın yolculuğumuz buradan devam edecek. Ve ben güneşi sizlerle beraber batırdım dostlar. Şu aşağıdaki köyde kalıyoruz. Oradayız. Güzel bir manzara yakalayabilmek için bir de gün batımını birazcık şöyle izleyebilmek için buraya kadar geldim. Dostlar, çok güzel bir yer. Umarım sizler de benim bu yaşadıklarımı bir gün yaşarsınız. O kadar sessiz, o kadar huzurlu ki kendimle konuşurken bile çok fazla gürültü yaptığımı düşünüyorum biliyor musunuz? Haydi bakalım. Günaydın herkese. Ve bugün Base Camp günü dostlar. Bugün evet görüyorsunuz herkesin moraller yerinde. Bomba gibi hazırlanıyor şu anda ana kampı çıkmaya. Ama halimize bak. Nasıl uyuyorum biliyorsunuz değil mi? Uyku tulumunda. Otel odasında 2 gündür uyku tulumuyla uyumaya, uyanmaya, kendime gelmeye çalışıyorum. Haydi dostlar. Çok heyecanlıyız. İşte heyecanlı değiliz. Çünkü çıkacağımı biliyorum. Kendime güveniyorum. Şaka maka bir yana da her şey güzel olsun inşallah. Haydi dostlar herkese selam. Base Camp günü bugün. Bugün ana kamp günü. Günaydın herkese. Bu gördüğünüz bu zamana kadarki yediğim en pahalı omlet dostlar. Ve şu anda 5000 метров, да, мы сейчас находимся. 4900-5000 metredeyiz arkadaşlar. Ve burada kalmaya karar verdik. Bugün yola çıkıp Base Camp'e varmaya çalışacağız. Bakalım yol bize ne gösterecek? Varabilecek miyiz? Yoksa erteleyecek miyiz? Hepsini göreceğiz dostlar. Burası, ben buranın size ismini de yazacağım.
sürenin burada yazmıyor. Kötü tokatlandık burada. Nasıl oldu diyeceksiniz. Odaya ücret alınmayacaktı. Yemek yemeyecektik. Özür diliyorum. Yemek yemeyecektik. Oda ücretini ödeyecektik sadece. Sonradan akşam arkadaş geldi. Hem oda ücreti hem yemek ücreti ödeyeceksin. Neyse biraz tartıştık falan. Buraya gelmeyin. Bir sürü yer var burada. Gidip oraları tercih edebilirsiniz dostlar. Haydi bakalım. Ben yola çıktıkça anlatmaya başlayacağım tekrardan dostlar. Görüşmek üzere. Herkese günaydın. Saat sabah 7.30. Hava -10 ve dostlar ana kampa doğru yürüyüş başladı. Şu güzelliğe bir merhaba diyelim. Nereye gidiyorsun? Ama arkasının önünde olmaz böyle. Korkutur. O zaman evet dostlar ana kampa doğru yürüyüşümüz başladı. Tırmanacağız. Gidiyoruz. Sırtımda 21 kilo. Haydi bakalım. Bakalım bugün bitirebileceğiz mi yolu? Haydi dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sabah manzarası sizlerle. Мы готовы? Мы готовы. Готовы, да? Сейчас. Çıkacağız, конечно. Герман, готов? Герман, как всегда. Çıkacağız. Manzaramız da bu. Haydi bakalım. Ну, у меня в бутылке просто набор. Я просто... Сейчас выйдем на солнце. Блин, вот это, по-моему, киви, не? Не, киви очень маленькие. А, маленькие? Похоже, это крем. Ой, sorry. А что бывает, когда выходишь со шлюкером в -9? Güneş çıkar çıkmaz. O kadar sıcak oluyor ki dostlar. Будем ждать, пока... Durup üzerimdekileri çıkarmak için hem dinleneceğim hem de şimdi montumu çıkaracağım. Ana kampa çok olmasa da yine yolumuz var. Ama biraz dinlenip üzerimdekileri çıkarmam gerekiyor. Güneş o kadar yakın, o kadar sıcak ki. Hadi base camp hazır olun. Yakında base camp'ı göreceğiz hep beraber. Şu an hava eksi onlarda ve suyuma bakın. Buzlu, donmuş. Üzerimizdekileri çıkarmak zorundayız çünkü o kadar sıcak oluyor ki dostlar, anlatamam size. Şu an zaten içerimde içlik var. Rüzgarlık vesaire derken
zaten yandım. Bu eriyince içeriz artık. İçilmiyor. Namaste. Ариф, можешь попросить, типа, если будет пейзаж какой-то красивый, снять, как я иду тоже, понял? Ну, как я вот вас снимаю, Ага. чтобы когда я монтировал, я в паре кадров появился. Горизонтально. Всегда появляется в моих кадрах. А, да? А, ну если у тебя уже есть такие, то вообще запись. У меня тоже есть пару фоточек. Не, мне надо именно А, видео. именно видео? Да, Понял. горизонтальное видео с хорошим пейзажем и так далее. Понял. Ладно. Делаем. Так, у меня все есть. Что рюкзак какой-то неожиданно легкий. А? Рюкзак очень легкий у меня какой-то. Я не знаю, куда Aynen. Her şeyimi aldım değil mi?